Merhabalar, Koçların Mekanı YouTube kanalımızda artı bir konuklu sohbetlere hoş geldiniz. Gamzeciğim hoş geldin. Hoş buldum Zeynep'ciğim. Davet ettiğin için teşekkür ederim. Rica Nasılsın? ederim. Biz aslında birinci bölümü çekmiştik. İkinci bölümü hemen akabinde çekeriz dedik ama araya senin de benim de bir takım bir şeyler girdi. Ancak bugüne buluştuk. İnşallah ikinci bölümü çok güzel bir şekilde tamamlayacağız. Ee, Şimdi bizim konumuz Reiki'ydi. Ee, En son nelerden konuştuk? Şöyle ben bir toparlayayım. En son olarak Reiki'ye uyumlanacaklar, kendi hayatlarına aktif olarak dahil edeceklerse gelsin demiştin. Onu hatırlıyorum. Bu arada da tabii ki Reiki'nin tanımından, anlamından, aşamalarından bahsettin. Ee, Yani hayatında tam olarak Reiki'yi tutabilecekler e, gelsin anlamında söyledin herhalde. Yani uygulayabilecekler. Ee, Ya bu evet, ha, hatta bir de şey demiştin. Bu yol bana mı ait diye sorsunlar demiştin. evet. Çünkü Bundan pek çok emin. yol var, Aha, yordam var, hı yöntem hı, var. Ve sen de bunların içinde pek çok şeyle uğraşıyorsun. Ben de Reiki öğretmeniyim ama bana destek olan pek çok enstrüman diyorum. Bir sürü enstrüman hı var, hı, nefesi var bunun, sporu var bunun, atıyorum meditasyonu var, pek çok alternatif var. Ve Reiki kendini şifalandırma yolunda sürecinde bu alternatiflerden bir tanesi. Enerjetik tabii. olarak konuşursak biyoenerjisi var, işte kuantumu var, var o kadar var ki. Aslında hep temel olarak evrendeki o yaşam gücü enerjisini, çevremizde bizi ve tüm dünyayı dolduran hücrelerimizin canlı olmasını sağlıyor ama yaşam gücü enerjisinin farklı farklı kullanış yöntemleri. Süreç içerisinde tabii ben bunu gördüm. Yani Hı bir hı, ilk Reiki öğretmeni olduğum yıllarda bambaşka belki konuşurdu Gamze burada otursaydı ama şimdi görüyorum ki aslında her şifa kökende ve temelde geliyor ve bir yere bir niyetin başlangıcı, o niyetin söylenişiyle aslında biz ol diyoruz ve işte Reiki'si veya diğer benzeri enerjetik şifa yöntemleri bunun akışını gerçekleştiriyorlar. Aslında niyetimiz başlatıyor her şeyi ve yaşam gücü enerjisi hem bizde hem dünyada zaten var olan bir enerji. çok güzel. Kimisi Evet. ona işte bir isim veriyor, bir cihazla kullanıyor ya da bir taşla onun enerjisini kendince kullanıyor. Ama sonuçta hepimiz o enerjiyi kullanıyoruz. Çünkü hepimiz biriz zaten. Farklı isimlerle bölüp parçalasak da şifayı, Reiki de onlardan biri. Reiki'ye tüm kalbiyle gelecek olan kişide Reiki gerçekten mucizeler yaratır dostum. Ama onun yolu değilse her Hı hı. yolda bu geçerlidir. Sadece belli bir merak ya da işte bazen bir şeyler de bir anda böyle popüler olur. Öyle bir bunda da bir tüketim çılgınlığı oluyor. Şifada da var farkındaysan. Evet, Bunu da kesinlikle. deneyeyim, öbürüne de Ona katılıyorum. atlayayım. Hı Yani hı. o yüzden bence ne yaparlarsa yapsınlar, buna Reiki de dahil, hep elleri kalplerinde olsun. Bu benim yolum Evet. mu? Ben bu yolda gitmeyi Bana mı gerçekten ait? istiyor muyum? Bana Hı mı hı. ait? Ben kendimi tamamen bu yolda bu şifaya açabilecek miyim? Yoksa bunu sadece ya hadi bu da olsun. Bunu da heybeye atayım. Bir tane daha olsun. Sonra bir tane daha bir şey gelsin. Onu da atayım deyip kendini kandırdığı bir süreç olmasın. Çünkü hiçbir şeyin faydası olmaz o zaman. Deneyecekse, yapacaksa ve kendisine biraz zaman tanıyacaksa, Zeynep'ciğim bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü Hı benim YouTube kanalına bir yorum yazmıştı bir bayan arkadaş. Hiçbir şey olmadı bende işte 8 ay ya da 9 ay önce Reiki'ye uyumlanmış. hı. Hı. Hissedemedim, hayatıma hiçbir katkısı olmadı vesaire. Ee, Şimdi bir şeyi sadece uygulamak ama e, onu içselleştirmemek bir katkı sağlamaz zaten. Her ne Hı hı. olursa olsun, değil mi? Siz de yani böyle çevrenizdeki dostlara baktığın zaman sen de Tabii. bunu görüyorsun. Tabii ki. Yani kalbini verip, kalbini açıp bir de farkındalıkla yol almak var. Yani fark ederek o Ya kendi adıma şifaya. söyleyeyim. Kendi adıma söyleyeyim mesela ben de çok eğitim aldım ama
Bu aldığım eğitimlerin hepsi bana geçmedi ki. Yani kendimi orada hissetmedim. Orada hissetmedim. O alanın da bana ait olduğunu hissetmediğim yerlerde yürüyemedim zaten. Ben de Seçici aynı. olmak Ben zorundayız. de aynı. Zorundayız. Çünkü gerçekten bir şeylerle biz rezone Verimli oluyoruz. olmak istiyorsak seçici olmak zorundayız. Ve şu dünyada bu tüketim çılgınlığını şifa ve benzeri alana da getirmek neyi değiştirecek? Yani bu biz egomuzu yok etmek istemiyoruz. Ego bizim bir dostumuz. Bize hayatımızda destek olan güçlerimizden birisi ama hani arınmak istediğimiz şeylerle hayatta yol alıp yüklerimizi azaltıp kendimizi desteklemek yerine hani sanki heybeye bir şeyleri daha doldurarak kendimizi yavaşlatıp özümüzle buluşma Evet. sürecimizi Yani bu da geciktiriyoruz gibi olsun, bu da geliyor. olsun falan şeklinde Hayır, bakmayacağız olaya kesinlikle. Çok güzel, öyle. çok güzel. Yani Buna değindiğin de iyi oldu aslında. Bu da bir farkındalık olsun. E, yani ben Reiki öğretmeni bile olsam her akşam gündüz yapamıyorsam ki gündüz bile bazen ihtiyaç duyduğumda enerjimi dengelemek için yapıyorum. Ama her akşam muhakkak dengelememi yapıyorum. Yani ama görüyorum bazen öğrencilerim uyumlanıyorlar bazıları çok nadir oluyor ama bazıları sadece uyumlanıyor. Zaten onun o enerjisinden anlıyorsun. Hayatının gidişatından anlıyorsun. Gene aynı söylenmeleri yapıyor. Gene aynı şeylerden şikayet ediyor. Mıy mıy yapıyor. İşte bilmem ne bakıyorsun bir şey yapıyor. değişmiyor. Yani Bakıyorsun belli bir şey değişmemiş. onu aldı heybeye attı. Ha Reiki'yi de yaptım Olsun, olmadı olsun bu da lazım. deniyor. O da lazım Evet. bence. Bu alanda bu şekilde olanlar da lazım ki hani biraz da farkı da görmek lazım. Elenip o dediğin kısımlar yukarıda kalsın, onlar devam etsinler. Ya Belki o da işte lazım. Belki o da sadece oraya kadar olan yolculuğunda bir şeyler kattı kendine ya ama devam edemeyecek. belki Öyle. enerjetik değil onun şifa Hı, yolu. O tamamen bedenle aynen. yol almak zorunda. Çünkü biz burada bir değişiklik yaptığımızda bedenimizde hani öncesinde konuşuyorduk seninle de Hı hı, duruşumuzdaki hafif bir yamukluk bile bizim duygularımıza sirayet edebiliyor ya da tabii. e, alışkanlıklarımız bizim bedenimizi değiştirebiliyor. Duygularımız bizim kötü bir ortamda yaşayın ya da kendinizden çok ödün vermek zorunda kaldığınız bir ortamda kendilerini düşünsünler dostlar, izleyenler. Emin olsunlar bir süre sonra eğer kendi doğrularından, kendi prensiplerinden belirli sebepler altında ödün vermeye başlıyorlarsa omurgaları yamuklaşmaya başlayacak. Dik olamayacak o omurga. Boyunlar, omuzlar, omurgalar değişmeye başlıyor. Bunun sebebi kötü oturmanın dışında duygusal Hı hı, alandan gelen doğru. geri dönüşler, enerjetik alandan, kolektif alandan aldığımız yükler. İşte o yüzden bir bütünüz. E, Her alanda kendinizi desteklemek istediğiniz zaman size sonsuz sınırsız gerçekten olanak çıkıyor. Ama benim mesela kendi yolumda Reiki başlangıcımdır. Nefes onu devam eder, takip eder. Çok güzel. Ve bu ikisi hep hayatımdadır. Ara ara Güzel. EFT, ara ara Hı, EFT o da çok etkilidir. Sen çok. de o konuda kişilere Evet, destek ben de oluyorsun. nefes ve EFT. Sadece nefes ve EFT. Ve Olsun. sadece demeyeyim, Olması tabii ki gereken. diğerleri var. Onlar işte alet çantamızda duruyorlar. Gerektiği zaman çıkıyorlar, kullanıyoruz falan ama ana dal olarak nefes ve EFT diyorum kesinlikle. Nefesin zaten her şeyin baş olduğunu her zaman söylüyoruz. Şimdi o zaman Reiki'ye devam edecek olursak. İki tane Olur, sorum var. edelim. Nedir Sıralamasını o? sen kendin ayarla. İki sorum olacak. Tamam, Birincisi prensiplerinden bahsedelim istiyorum Reiki'nin. tamam. İkincisi de mesela her şey yolunda gitti, kişi uygulayıcı oldu. Şifalandırmayı nasıl yapıyor o aşamasını soracağım. Bu ikisini sen ayarla, sırala, bize anlat. Tamam. Her şeyde olduğu gibi Reiki'nin de sürecinin başlangıcında 5 tane prensibi öğreterek biz başlıyoruz öğrencilerimize. Aslında bu 5 prensip bizim ve öğrencilerimizin Reiki yoluna girenlerin yaşam yolunda onların desteği olan cümleleri oluyor, niyetleri oluyor. Ve o niyetleri şimdi söylediğimde ya da o 5 prensip cümlesini söylediğimde sen de belki Zeynep diyeceksin ki bu zaten benim hayat felsefeme çok uygun cümleler. Evet öyle çünkü insana ilişkin cümleler.
Ve ahlaklı, erdemli kelimesini özellikle söylüyorum. Bir insan olmaya ait 5 tane prensibi var Reiki'nin. Birkaç kelimeye farklılık olabilir çevirilerden çevirilere ya da hocalardan hocalara, ama benim kullandığım bugün, sadece bugün hiçbir şeye kızma. Bugün, Hı. sadece bugün hiçbir şey için endişelenme. Bugün, sadece bugün sahip olduğun her şey için müteşekkir ol. Bugün, sadece bugün kendini yaptığın işe ada. Bugün, sadece bugün insanlara karşı nazik ve iyi ol. Of. Zaten bu Ya cümleler, inanın şimdi dinlemek bile çok iyi geldi biliyor musun? Yani bunu duymak bile çok iyi geldi. yani bu 5 cümleyi Reiki'ye uyumlanmadan önce verdiğim eğitimde öğrenciye öğretmiş oluyoruz. Reiki felsefesini anlatmış Hı oluyoruz. hı. Ve bu 5 cümle artık bizim hem 21 gün uyumlanma süreci dediğimiz süreçte öğrencinin sürekli, ben mesela öğrencilerime diyorum ki aynaya yaz, bir kağıda yaz, yanında taşı, görebileceğin her yere koy. Çünkü biliyorsun kelimelerin de aslında şeyi var. Şifası ve titreşimi var, frekansı var. Yastığının altına yaz koy. Ben kendim mesela banyo aynamda hala böyle dudak kalemiyle falan yazar yani. İşte Hı bir de hı. burada bugün, sadece bugünün özeli ana gel diyor işte. Hı hı. Yani geçmişte Zaten olarak. sen bunu her gün hatırladığın zaman zaten her an, her gün onu yaparsan bu senin aynı zamanda geçmişin olacak. Geçmişinde de Tıpkı nefes ve işte biliyorsun beraber öğrenciyiz. Biz 2 hocayız hı ama hı. aynı zamanda da başka bir alanda öğrenciyiz. Zeynep Tabii Hoca'nın her zaman, her zaman. öğrencileriyiz. Yani David Hoca'dan aldığımız Hı mindfulness hı. eğitimlerinde ya da işte Zeynep Hoca ile yaptığımız çalışmalarda da Hı hep ne hı. yapıyoruz? Nefesimizle kendimizi çapalıyoruz, bu ana getiriyoruz, bugüne getiriyoruz. Ve Reiki'de de bunu bu 5 prensiple yapıyoruz. En başlarda zaten bu eller birleştirilip hani niyet ettiğimiz o kalbin manyetik alanına şöyle bir getirdiğimizde gaşo diyoruz biz buna. Hı Ee, hı. Biz Reiki'deki öğrencilerime öğretirken gaşo pozisyonunda ellerinizi kalbin önüne getirin. Aslında erille dişili birleştiriyoruz. Yin ve yang'ı birleştiriyoruz. Yani e, böyle simgesel alanda pek çok şeyi birleştiriyoruz biz bu iki birleştirdiğimiz elle. Ve burada da işte bu 5 prensibi önce bir hatırlayın. Her ne yapıyorsanız niyet, şifa çalışabilirsin kendine veya bir başkasına. Ama bu 5 niyetle yola çık. Reiki akışını başlat kendi iç alanında diyorum. Ben çok uygulayabiliyor muyum günlük hayat içerisinde? Hayır. Ama hatırladığım her an koptuğumu o olmam gereken alandan döndürmeye çalışıyorum. Çünkü insanız ve gelişme yolunda hayattaki pek çok zorlukla da sınanarak yol almak zorundayız. Bu cümleler gerçekten bana Reiki ile birlikte destek olan cümleler, bu prensipler. İnşallah erdemli bir şekilde kendi yolumda ilerler ve bu prensipleri tamamen içselleştirmiş, sindirmiş bir şekilde yola devam etmeye çalışırım. Ama Ne kadar yoldayım güzel. ben de herkes gibi. Aynen. Yani Diğer soru neydi Zeynep'ciğim? Çok konuştum ben, hatırlayamadım. o da şimdi hani her şey yolunda gitti. Kişi evet bu alan bana ait dedi. Ben buraya aitim dedi. Uygulayıcı oldu. Orada şifalandırmayı nasıl yapıyor? Ha, şimdi şöyle, Reiki'ye öğrenciye inisiye yaptıktan sonra onun bir 21 gün sadece kendine şifa çalıştığı dönemi var. Hı Onu hı. öğretiyoruz zaten. Yani işte küçük çakralarına çalışacaksın, büyük çakralarına dengeleme yapacaksın diye ve 21 gün boyunca Reiki öğrencisi sadece kendine şifa çalışıyor. Çünkü aynı bir uçaktaki kötü bir türbülans olduğunda düşen oksijen Hı hı. maskesini çocuğunuza değil önce kendinize takın Kendine. şeyinden simgesel. Biz başkalarına şifa çalışacaksak önce kendimizi şifalandıralım. Daha sonra başkalarına katkı sunabiliriz. Çünkü kendi alanlarımızda o enerjetik doğru tamlığımız olmadığı zaman emin ol şifanın akışında da farklılıklar olabiliyor.
Biz önce bir kendimizi şifalandırıyoruz. O kişi de kendisini 21 gün boyunca şifalandırıyor. Öğretmeniyle omuz omuza geçen bir 21 gün ya da benim sürecimde öyle öğrencilerimle. Her gün konuştuğu, bilgi aldığı, soru sorduğu, ay şunu yaşadım böyle oldu. Çünkü yeni bir yolda Senin ne öğrencilerin yapacağını da şanslı. bilmiyor. Ya ben de çok şanslıyım. Çok cici öğrencilerim var. Her yaştan var. Onlardan bir tanesi de annem. O Ha, yüzden daha da şanslıyım. ciddi Evet, misin? annem benim. Ne kadar Evet, güzel. evet. Hmm. Annem çok tatlı ve işte yaşına göre de gayet şeydir, böyle ağaca veriyor, bilmem neye veriyor Aa, reiki kendi maşallah. kendine. Evet, evet, yola çıkarken arabaya veriyor, bu araba korunsun falan diye. Hakikaten her Çok güzel. yaştanlar ve çok tatlılar Zeynep. Hı Ee, hı. Bu 21'lerini her gün kendilerine çalışıyorlar ve ister istemez süreç içerisinde o güne kadar yaşadıkları olaylar, durumlar ya da beslenme düzenleri ya da sağlıkları ile ilgili her neyse o süreçte kabarabiliyor bazen. İşte bu yüzden uyumlanma, arınma süreci diyoruz biz. Ve o süreçte o çıkan her neyse öğretmeniyle birlikte şefkatle kendisine davranarak neyin neden olabileceği hakkında minik minik, aslında o an ben tahmin ediyorum bir öğretmen olarak. Çünkü ben de benzer süreçlerden geçtim. Sürecin içinde hep şifanın içindeyiz. Hı Birazcık hı. da bakıyorsun öğrencinin enerjisine. Yani tahmin ediyoruz ama önemli olan öğrencinin idrakinde olması. O yüzden ben hep not tutun diyorum, bir günlüğünüz olsun, yazın diyorum. İşte bir benimle paylaşmadan önce o günlükte bir şeyiniz olsun. Kendinizle çünkü konuşuyorsunuz. Ve o farkındalıklarla geçiyor 21 gün. Bazen bedensel arınmalar da oluyor. Kusabiliyorlar ya da işte daha fazla terleyebiliyorlar. Toksin atıyorlar çünkü. Ama tabii bunu Hı hı. öğrenciye hemen söylemiyoruz. Herkesin arınma süreci bambaşka. Bir öğrenci Reiki 1'de hiçbir şey yaşamaz arınma olarak. Ama Reiki ikisi ters geçebilir. Ya da tam tersi Reiki 1, 2'de gayet iyidir. 3'ü bir anda onu sarsabilir. Ama o süreçlerini tamamladıktan sonra sonuçta biraz daha enerjisi dengede ve uyum içerisinde bir hale geliyor. Sonrasında tekrar bir araya geliyoruz ve Reiki birinci seviyede ilk seviyeden başlayan bir öğrenci için söylersem hani dokunabildiği her şeye canlı, cansız nasıl şifa çalışabilir? O 21 günün sonunda buluşuyoruz. Ben o iç sürecini bitirene sertifikasını veriyorum. Çünkü o onun yapması gereken bir sorumluluğu ve bir söz veriyor. Ben bu sürece gireceğim diyor. Onu tamamlarsa sertifikasını veriyorum ve o gün de bir başkasına nasıl şifa çalışabileceğini anlatıyorum. Ama her öğrencime hep aynı şeyi söylerim. Lütfen bu 21 gününe kalmasın. Hı İşte hı. orada ayıran budur Zeynep öğrenciyi. Ya kimisi Evet. devam eder her gün kendisine çalışmaya, bir soğan kabuğu gibi böyle soyulur, soyulur, soyulur ama sürecinde başladığı yerden bambaşka bir yerdedir. Bir sene sonra, 2 sene sonra, ben diyorum ya kaç senedir ya yani 10 seneden fazladır hala kendime reiki çalışıyorum. Çünkü faydasını ve katkısını biliyorum. Onu da yapmaya o yüzden Çok güzel. zaman ayırıyorum. Öğrenci dedik bunun o şeyini yapar. Kimisi kendini ara ara çalışır, başkalarına çalışmayı seçer. Kimisi başkalarına çalışmak istemez. Sadece kendisine çalışmak Sadece kendi. ister. Ama süreç içerisinde Reiki onunla en iyi temas eden, onu en çok seven öğrencileri seçer, yolunda ilerletir. Çok güzel. Ama burada çok nacizane bir şekilde kendi Reiki öğretmeni dostlarımla gördüğüm, uzaktan gördüğüm, duyduğum bir şey var. Ben öyle davranmıyorum öğrencilerime. Atıyorum bir kere bir 6 ay, bir yıl iki seviye arasında. Çünkü Reiki 4 seviyeden oluşuyor. Dördüncü seviye öğretmenlik Usui Reiki en eski sistemde. Hı Usui hı. Reiki sisteminde. Diğeri işte Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3 diye 3 ayrı seviye var. Ben Reiki 1'e uyumladığım bir öğrenciyi en az 6 ay. Ama normalde bir yıla kadar yakın bir süre geçtikten sonra eğer öğrenci isterse ben Reiki 2'ye uyumluyorum. Hı hı. Daha sonra da R2-3 uyumluyorum ama süreç hep böyle uzun bir sürede gidiyor. Neden o enerji otursun? Neden o şifa Sindire aksın? sindire Neden değil mi? sindirsin? Acelesi yok. Çünkü acelecilik varsa bir işte o işte zaten bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Hadi hadi yardır yardır R2.
Ama artık öyle bir şey oldu ki aynı anda R2, 1, 2, 3 diye uyumluyorlar öğrencileri. Bu hoş olmuyor diye Hmm. düşünüyorum. Bir R2, ben R2 öğretmeni olarak böyle düşünüyorum. Onlar da kendi açılarından öyle düşünüyordu. Tabii ki. Tabii Fikrimi herkes söylemeyi ben kendi yolunu seçiyorum. takip eder. E, Ama çok hani karışıyor öğrencinin enerjisi. Ya şimdi Reiki bir de sen bir bedeninde çalışıyorsun. Sürekli dokunabildiğin bu alanda çalışıyorsun. Kendi akışlarını hissetmeye başlıyorsun. Bedeninin sana verdiği tepkiyi anlamaya başlıyorsun. Bedenle bir bağ kurmaya başlıyorsun. Dokunuyorsun, bu bedene temas o kadar önemli ki. Bizim sinir sistemimizi de yatıştırmamıza yarıyor. Şu kendi kendimize yaptığımız Hı hı. temaslar. Şimdi bu süreci öğrenciye yaşatmadan tak R2-2. R2-2 bambaşka bir seviye. Uzağa gönderebiliyorsun. Geçmişe, geleceğe. Yani düşünsene şu level'dan bu level'a, bu Hı level'dan bu hı. level'a öğrenciye bir şey veriyorsun. Karma karışık bir çorbaya dönüyor bazı öğrenciler. Ya ben uygun görmüyorum. Ve bu tür Biz uygulamaların burada doğru olanı belirtelim. ben Farkındalık yaratılmış olur. farkındalığı, yani bir öğrenci bunu dinliyor ise veya aday öğrenci dinliyor ise lütfen acele etmesin. Hiçbir şey Hı hı. kaçmıyor. R2-1'e uyumlansın. Süresini tamamlasın. 21 günü bitsin. Sonrasında bir 4 ay, 5 ay, minimum 6 ay kendisine zaman versin. Her gün kendisine rengelemesini yapsın, çakralarına çalışsın ve sürecin 6 ayın sonunda istiyor ise uzağa, geçmişe, geleceğe, kendi bilinçaltına şifa çalışmayı okey çalışsın. R2 2'ye geçsin. Ama ben bunların hiçbirini yapmayacağım. Bu bedensel alanındaki şifayla memnunum ve dokunabildiğim her şeye şifa çalışmak istiyorum diyorsa ne gerek var? Çünkü farklı farklı seviyelerde farklı farklı olaylar tetiklenecek. Hı Yani hı. kişinin şey gibi düşün. Yani EFT'de de belirli yerlere, Hı meridyen hı. noktalarına temaslarda bulunuyorsun ama eminim ki sadece buraya vurulunca o bedendeki orası dışında da kolektif Tabii, alanda bir yerler tabii ki tetikleniyor. meridyenler boyunca o oluşturduğumuz böyle vuruşlardaki 25 wattlık bir enerji, elektrik üretiyoruz orada. O ne yapıyor? Diğer mesela gözaltı mideyle ilgili e, diyelim ki, ama sadece mideyle ilgili değil, işte yaparken diğer alanlara da fayda sağlamış oluyor. Yani pek çok alana o katkıyı sunuyorsunuz Hı ama hı. belki pek çok alanda da bir şeyleri tetiklemiş oluyoruz bilmeden. Şifalansın diye. Çünkü şifa nedir? Görünmez olanın görünür olmasıdır ki şifa Doğru. aksın oraya. Bilmediğimiz bir şey vardır çok derinlerde ve biz farkında bile değilizdir. O şey bizi hasta etmeye ya da yönetmeye ya da gütmeye ya da bağımlı bir şekilde ona saplantılı bir şekilde hayatımızı sürdürmemize sebep olur ama o açığa çıkarsa onu Evet. görürsün ve Aynı yolunda hattaki diğer travmatik durumlarda e, sen birine yani çalışırken diğerinde çözmüş oluyorsun. Onu da belirtmiş oluyoruz yani. Şimdi az vallahi önce bir de Yin ve Yang'dan bahsettin ya. O yine aldığımız eğitimde bu bedenimizdeki sempatik parasempatik sinir sisteminin yansıması diye anlatılmıştı. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? şimdi şöyle düşünebiliriz Yin ve Yang'ı. Eril dişil enerji en bilinen popüler ismiyle. Hı Ama hı. aslında evet senin dediğin gibi sempatik sistem ve parasempatik sistem. Yani bizim sinir sistemimizde, bizim kendi bedensel sistemimizdeki iki sistemle alakalı bu e, eril dişil enerjiler, işte yinler, yanglar. Sempatik sistemlerde bizim böbrek üstü bezlerden bize işte adrenalin veriliyor, noradrenalin veriliyor. Pek çok hormonlarla biz tetikleniyoruz ve bizim hayatiyetimizle, bizim heyecanımızla, kedim geçiyor şu anda da dikkatim dağılıyor. Kusura Hı bakma hı. da tam gözükmedi kamerada ama şuralarda. Olsun. Ee, Yani böyle e, bizim heyecanımız, bizim korkumuz, bizim her şeyimiz bu sistemle, bu sempatik sistemle giden sistem. Ve biz bu sempatik sistem içerisindeyken aslında sürekli bir korku, heyecan ya da işte nasıl söyleyeyim şey içerisindeyiz. Ya hayatta kalma güdülerimiz biraz daha böyle şey yapmış, aktif bir şeyler yaparken o sistem içerisindeyiz. Ama parasempatik sistemde bizim daha böyle dinlenmeye Hı geçtiğimiz, hı. kendimizi daha rahat hissettiğimiz.
biraz daha koyup kopup koyuverebildiğimiz şöyle bir oh be dediğimiz an, atıyorum şu anda ben bir sempatik sistem içerisinde bir şeyler anlatıyorum. Sen Hı hı. dinliyorsun, sen bir şey soruyorsun. Ama bu yayını kapattıktan sonra benim Aa, boncuklarım kusura bakma ben onları kilitleyemiyorum bir odaya falan. Böyle dolaşıyorlar. Bu kızımın kedisi benim torunum Simba. Parasempatik sistemde işte bir kediyi seversen ya da evinde oh be dediğin, o kapıyı kapattığın, gözlerini belki de kapattığın, huzurlu hissettiğin o sistemler. Çok böyle detay bilimsel bir şeylerle konuşmak istemiyorum. Keyifli bir hı sohbet hı. tadında geçsin istiyorum. Aynen, aynen. Biz bu işte yin ve yang enerjisini Reiki ile aslında dengeliyoruz gibi düşün. Yani sempatik sistem çok uyarılmışsa parasempatik sistem devreye giriyor zaten. Beden bunu ayarlamaya çalışıyor bizi korumak için. Ya da çok böyle parasempatik sistem içerisindeysek o anda da bir aktive etmemiz gerekiyorsa sempatik sistemimiz devreye giriyor. Ama biz şifa çalışması yaptıkça beynimizin sağ lobunu, sol lobunu dengeye getirmeye başlıyoruz. Uyum içerisinde olmalarını sağlıyoruz. Belki hayatımızda çok fazla sempatik sistemlerimiz tetiklenmiş bir halde hep kaç savaş modundaysak, bir süre sonra düzenli şifa çalışmaları ya da meditasyonlar ya da EFT uygulamaları ya da pek çok yol ve yöntemle aslında biz oraları dengeliyoruz. Yani sağ lobumuzla sol lobumuzu, eril enerjimizle dişil enerjimizi, almayla vermeyi, Hı hı. işte güneş tarafımızla ay tarafımızı falan böyle bir sürü genelleyebiliriz ama hepsi geliyor yin ve yanga. Ve o Tao'nun simgesi vardır ya bir küre Hı hı. içerisinde şöyle şurada bir siyah burada bir beyaz yuvarlak bir taraf siyah bir taraf beyaz. O Aynen. Tao'nun simgesi. Yin Yang'ın da simgesi diyorlar ama aslında bildiğim kadarıyla Tao'nun simgesi o. Yani birliğin, bütünlüğün simgesi. O da ne? İşte o siyahın içinde beyaz da var. O beyazın içinde siyah da var. Ve uyum zaten burada. Bir şeyleri yok ederek tamamen Denge siyah ve uyum. yapmak değil. Bir denge ve uyum. Ya da bir şeyleri beyaz yapmak değil. Onları birbirleriyle bir uyum içerisinde kullanabilme sanatı. Şifa da burada bizim bu sağ sol loblarımızı dengelemede, sempatik parasempatik sistemleri dengelemede gerçekten çok büyük katkı sağlıyor. Ben mesela çok böyle kendimi kaybettiğim zaman hemen hiçbir şey yapamıyorsam bir tur yani o ilk zamanlarımda Reiki bir 2 şimdi Allah çok şükür diye kendim hani ellerimi bir yerlere koymadan rahat rahat çalışıyorum ama o ellerimle çalıştığım dönemlerimde falan hiçbir şey yapamıyorsam giriyordum ellerimi kafama koyuyordum Reiki'mi açıp bir tuvalette bile olsa bir 5 Hı dakika hı. şöyle durmak rahatlatıyordu. Böyle kendinizi denge ve uyuma getirdiğinizde uykularınız düzeliyor, yemeniz düzeliyor, içmeniz düzeliyor, ilişkileriniz düzeliyor ama bu düzelme şöyle ayrılabiliyorsunuz. Eğer o ilişki size iyi gelmiyorsa ya da o kişiyle olan yakınlığınız sizin için gerçekten sizin duygusal, fiziksel, bedensel, ruhsal alanınızda sıkıntı yaratıyorsa ve farkında değilseniz bir süre sonra ayrılabiliyorsunuz insanlardan. Ama o da bir şifa. Orada da e, yine bir farkındalık oluyor. Yani gitmen gerekiyorsa, yani bitmesi gerekiyorsa da bitmelinin farkındalığını yaşıyorsun. Aynen öyle. Buradaki Şundan kurtarmak. ısrarına devam edip de mutsuz olmaktansa, değil mi? Öyle bir farkındalık yaşıyorsun belki de. Kararını Öyle oluyor. netleştirebiliyorsun. Kendini daha iyi anlayabiliyorsun. Senin için orası mı iyi, gitmen mi iyi gibi. Herhalde öyle. Kendinin idrakine varıyorsun. Ben Evet. süreçte hep onu gördüm. Yani kendi sürecimde de öyle. Gerçekten hayatımızda olan her şey bize bir hizmet için var. En olumsuz dediğim şeyleri dönüp şu an değiştirmem hayatımda. 51 yaşındayım. Hı Çünkü hı. e, Aynı ne yaştayız. kadar üzülsem de maşallah ikimize de ne Aynen. keyifle, güzellikle, sağlıkla yaşayalım inşallah ikimiz de. Aynen. Hı hı. Çok şükür olan sağlığımıza daha da iyi olsun sağlığımız. Ee, İnşallah hepimiz. ama yani Zeynep'ciğim yani şöyle bir şey var. Değiştirir miydin? Dönüp bakıyorum çok olumsuz ve üzücü bir şey yaşamışsam bile ama onun bana öyle bir farkındalığı olmuş ki öyle bir katkısı Yani olmuş bu ki bana çok ne şükür. verdi, bana ne anlattı diye bakıyorum Yani ben de. şundan Bugünkü sıkıldım benliğim artık. onlar oluşturdu. O Yani ya dediğim rahat evet değil mi? Yaşarken rahatsızmış gibi olduğum her şey bugünkü Zeynep'i oluşturdu aslında.
Yani ben de öyle düşünüyorum. Senin gibi düşünüyorum. O yüzden ben Katılıyorum sana. pişmanlıklarım çok olmaz. Yani çok geriye dönüp dönüp o geçmişi irdelemem. Bırakırım. Bırakmayı çok kolay becerebilen bir insanım. Hani bu alana Valla girmeden önce de öyleydi. Böyle ne çok kadar kısır güzel. döngülere girip böyle kendimi e, abandone etmezdim. Hani oradan gidilecekse gidilecek. Öyle söyleyeyim. Valla ben Yani senin her gibi konuda değildim. öyle. Yo ben Ben öyle, tam ben öyleydim. tersi Beni tanıyanlar bırakmada biliyorlar. böyle yani ben sonuna kadar böyle tutayım tutmalıyım falan gibi işte Ya sevgiye sahip tabii ama bu çıkmalıyım şey falan. anlamına gelmesin. Çok çabuk pes ediyor anlamına gelmesin. Yine elimden geleni yapıyordum ama hani yoksa da yok arkadaş yani. Ne kadar Oraya da işte fazla o fazla ısrar kabule da geçmek. heh, Kabule aynen öyle. geçmek çok güzel bir şey. Ben süreç içerisinde kabule geçmeyi öğrendim. Çünkü şunu gördüm. e, Değişmeye karar vermek için gerçekten kendinizin olumsuz ve işte özellikleri olabileceğini fark etmek gerekiyor. Yani bende Evet. de o var, bende de bu var, aa şu var, ay ben de öfkeliyim falan. Yani artık bunları çünkü görmeden şifada yol alamazsınız. Kendinizin en güzel özelliklerini tabii ki görmeliyiz ama kendimizin en derinlere gömdüğümüz, kendimize bile yabancı olduğumuz özelliklerimiz bize aynalama vasıtasıyla geliyor. Karşıdan geliyor, erkekle geliyor, kadınla geliyor, dostla Evet, geliyor, evet. düşmanla geliyor, iş yerinden geliyor. Şimdi bu yani kişi bunlar dikkatimi dağıttı ya benim. Vallahi çok özür Olsun, diliyorum ama olsun. Onlar tatlı. Biz görmüyoruz ama ya göstermek isterim. çıktılar değil mi? Ben kapıyı kapatıyorum. Kedim benim de geliyor. Bazen Yok kapıya ya ben oturuyor, miyavlıyor kıyamıyorum. filan. Yok, yok Şimdi sağ olsunlar bir de. şimdi konuya döneyim ben tekrar. Evet O evet. dediğimiz şeyler aslında bir saniye önceki Zeynep şu anki Zeynep'le aynı değil. Sürekli değişiyoruz. Hücrelerimize varana kadar her şeyimiz, DNA'larımız Tabii sürekli ya. bir değişim dönüşüm içerisinde ya. Biz onlara versiyon diyoruz. Benim şimdi geçmişteki versiyonlarım onlarla barışık olmadığım sürece, oraları huzura erdiremediğim sürece şu andaki Zeynep mutlu olamıyor. Evet. Dolayısıyla biz Evet. EFT ile çalışırken de mesela enerji EFT ile çalışırken de hep versiyon çalışması yapıyoruz. Travmanın temelini bulduğumuzda işte atıyorum 10 yaşındaki halimse ben o halimi güldürmeden o travmasını çözüp ya da anıyı değiştirip güldürmeden bugünkü versiyonumu mutlu edemiyorum. Bu bilinçte olmamız lazım. O yüzden de hep kabule geçip barışık olmamız lazım kendimizle ve şunu da unutmayalım dediğin çok doğru. Benim etrafımdaki herkes benim aynam. Bunu unutmayacağız. Benim zihnimden geçen o hangi kalıp düşünceler varsa, hangi inançlar varsa onlara örnek insanlar benim çevreme geliyor. Ama bunu anlayamıyoruz tabii ki. Bunu anladığımız zaman işte o bilinçli farkındalığa ulaşmış oluyoruz. O zaman da kendi üzerimizde çalışmamız gerektiğini anlıyoruz. Karşı tarafı değiştirmek, dönüştürmek değil, kendimle uğraşacağım, kendimi değiştireceğim. Ancak olay orada çözüme ulaşmış oluyor. Zaten o kendinle işte bu sürecine girdiğinde de bir süre sonra sorumluluk almak denen bir şey geliyor. Başlıyorsun, ben öyle hissediyorum. Kendi duygularının sorumluluğunu alıyorsun. Kendi Hı, başarısızlığının sorumluluğunu alıyorsun. Kendi mutsuzluğunun sorumluluğunu alıyorsun. Benim sürecimde öyle gitti. Önce bu sorumlulukları aldım. çok güzel. Sonrasında beğenmediğim şeyleri ya da beni mutsuz eden şeyleri hayatımda sorumluluğunu da aldıysam değiştirmesi gereken kişi benim. Karşımdakilerden bunu beklemek değil. Ve şu anda emin ol Zeynep öyle bir dönem değil ki belki bu yaş döngülerinin de şeyi vardır ama e, yani şu an benimle diyor sen benim örnek veriyorum. Şu an görüşmek istemiyorum Gamze. Okey, görüşmeyin. Çok güzel. Yani okey gerek yok. Yani Niye? belki İşte en değil mi? yakınım olabilirsin. Ama o anki duygun buysa ya da o an bir ortam kopmuşsa ve gerginlik varsa birbirimizi kasmaya, zorlamaya, belirli bağlarımız var diye daha da dibe çekmemize gerek yok. Herkes olduğu yerde mutlu olsun gerçekten. Bu çok önemli bir şey.
Bence kendi gelişmişliğimi ben burada görüyorum. Okey, orada mutlu. Ben de burada mutluyum. Bir arada olmak zorunda değiliz. Ya da işte atıyorum, birbirimizi incitmek zorunda değiliz. Ya da ben bu sorumluluklar benim değilse onları verebilirim bir başkasına. Taşımak zorunda değilim. Daha onaylanayım, daha önemli olayım ya da birileri beni pohpohlasın diye. Yok, benden böyle işte kanalımı görüyorsun. Bir YouTube kanalım var. Geçen bölümde Evet, de evet. söylemiştim. Çok Kendi güzel. kendime çevremle belki çok fazla konuşamadığım şeyleri, kendi Hı şifa hı. alanımdaki dostlarım demiyorum ama normal dünya diyoruz biz. Hı Hani hı. bizi bir algılayamayan bir Sosyal kesim de var. çevren. Ne yapıyor bunlar yani bir sosyal çevremizde. Ben kendimi çok ifade edemediğimi hissettim ve daha çok ifade etmek istedim. Ben Çok buyum, güzel. Gamze bu. Bunları seviyor. Bunlarla ilgili kendisini destekliyor. Desteklemeye devam ediyor. Oldum demiyor. Desteklemeye devam ediyor. Hani biraz önce dedim ya, şunu yapıyorum, böyle yapıyorum. Onu çocukluk travmasında o gülen Hı hı, hı haline hı, hı çevirdikten hı. sonra diye ismini unuttum, EFT'nin o şeyini, Enerji EFT. enerji Hı EFT'sinde. hı. Yani aynı şey bizim çalıştığımız bu benzer şeylerde de işte Benzer. benziyor Orada birbirine. da yine kişi kendi eliyle, tamam, biz ona eşlik ediyoruz. Tabii ki beraber koçluk ediyoruz, beraber çalışıyoruz ama kişi kendi eliyle yapıyor. Aslında ben her zaman onu söylüyorum. Sen kendi içindeki enerjiyi kendine kullandın. Sadece ben aracı oldum onu çıkarmana, o kadar. Senin alanında da yine böyle. Yani içimizdeki enerjinin farkına varacağız. Böyle bitirelim o zaman. Çok güzel, aslında Olur. güzel bir farkındalık oldu. Dedin ya, o bende de tekrar bir aydınlanma yaşattı. Herkes yerinde sağ olsun. Evet, birlikteyken eğer incitiyorsak birbirimizi, kırıyorsak Yapmak zorunda değiliz, acıtmak değiliz. zorunda değiliz Çok, ve bırakmayı da bilmeliyiz. gerçekten bende tekrar bir ışık yaktı bu. Ee, Böyle de bitirelim bu konuyu diyorum. Herkes Olur, de olur farkındalık yaratsın. Zeynep'ciğim. Çok güzel, çabuk Ama geçti yine çok zaman. hızlı ve çok keyifli geçti zaman. Çok Evet, teşekkür ediyorum. Çok ben sağ ol. teşekkür ediyorum tekrar katıldığın için, davetimi Rica kırmadığın için. ederim. Tüm Ee, sevgimle Kendine çok katıldım. iyi bak. Katkı Görüşmek olsun. üzere diyorum. Teşekkür Tekrar diğer ederim. Hoşça bölümlerde kal. buluşmak üzere. Hoşça kal. Bay bay.